오랜만이에요. Bugün Korece derslerimizin üçüncüsüyle devam ediyoruz ve Hangul'dan devam edeceğiz. Bugün de sessiz harflerimizi öğreneceğiz. Toplamda 14 tane temel sessiz harfimiz var. Hadi gelin birlikte hızlıca başlayalım. İlk harfimiz K. K. Türkçedeki K harfine çok benziyor aslında ama Korece'de bu sesi çıkaran birden fazla ses var. İleriki derslerimizde bunların farkını ve kelime içerisinde telaffuz ederken bunları nasıl telaffuz etmemiz gerektiğini de öğreneceğiz. Şimdilik bu sesi K olarak öğrensek yeter. İkinci sesimiz Na. Na. Üçüncü sesimiz Da. Da. Dördüncü sesimiz La. La. Bu ses Türkçedekiyle biraz farklı. Farkı da şöyle. Korece'de R harfi yok. Onun yerine I harfi kullanılıyor. Yani L harfi. Fakat L harfi Türkçedekinden biraz farklı. Bunun nedeni telaffuz noktası. Türkçedeki L'yi telaffuz ederken dilimiz dişlerimizin hemen arkasına değiyor. L. L şeklinde. Dilimiz düz, gergin değil, öne doğru ve ön dişlerimizin hemen arkasına temas ediyor. L. Fakat Korece'de bunu telaffuz ederken dilimizi geri kıvırıyoruz ve davamıza değdiriyoruz. L. L. Dilimiz dişlerimize değil davamıza değiyor. Bu yüzden de bazı kelimelerde kelime içerisinde yer alıyorsa eğer sesi bazen R gibi duyulabiliyor. O yüzden bu sesi telaffuz ederken L değil L şeklinde daha yumuşak bir şekilde telaffuz etmeye özen gösterelim. Da. La. Beşinci harfimiz Ma. Ma. Altıncı harfimiz Ba. Ba. B sesini çıkaran Korece'de birden fazla ses var. Fakat bunları da yine daha sonra öğreneceğiz. Farklarının nasıl olduğunu ve telaffuzlarını detaylı bir şekilde tekrardan açıklayacağım. 7. harfimizle devam edelim. Sa. Sa. 8. harfimiz birazcık farklı bir ses. Çünkü Türkçe'de olmayan bir ses. Ama Korece'de bol bol kullanılan bir harf. Bu da ın. In. In. Evet, N ve G harflerinin birlikte telaffuz edilmesiyle oluşuyor. Dilimizi genizimize doğru kaldırıyoruz. Dilimizin gerisini, boğazındaki kısmı genizimize doğru kaldırıyoruz. N. N. 9. harfimiz ca. Ca. Bu ses romanization ile yazıldığında J harfiyle gösteriliyor. Fakat Türkçe'ye baktığımızda aslında tam olarak karşılığı J değil. Bu ses C harfi ile J harfi arasında bir ses. O yüzden okurken ikisinin arasında bir ses çıkarmaya çalışıyoruz. Ca. Ca. 10. sesimiz ça. Ça. 11. sesimiz ka. Ka. Hatırlarsanız birinci sesimiz K'ydı. Bu sesimiz K. Bu ikisinin arasındaki fark da şöyle. Birinci sesimiz daha yumuşak. K harfini daha az vurgulayarak söylüyoruz. Ve bunu romanization'a yazarken bazen G harfiyle de gösterebiliyoruz. Kelime içinde okurken de bazen G ile okumamız gerekebiliyor. G sesini çıkarabiliyoruz. 10. harfimiz ise tamamen sert ve boğazdan çıkan bir ses. K. K oldukça net ve sert bir şekilde. 11. sesimiz ta. Ta. 12. sesimiz pa. Pa. 14. ve son sesimiz ha. Ha. Böylece 14 tane temel sessiz harfimiz var. Bunları tekrar ederek ve kelimeler içerisinde görerek telaffuzlarını biraz daha öğreneceğiz ileriki zamanda. Şimdilik sadece nasıl yazıldığını öğrenmemiz yeterli. Bir sonraki dersimizde de birleşik sessiz harfleriyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.